Dırı dırı, hey dırı dırı, hop dırı dırı, ni 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 ni, da da da, rappara, hoba, rappara, hey. Hani şey diyebilirsiniz, yani bu kadın nereye gidiyor şu anda? Nereye gidiyor? Bakın, Bogota'ya gidiyorum. Hani dersiniz ki nasıl gidiyor bu? Bakın böyle gidiyorum. Ha, deli midir bu kadın diye sorarsanız, evet deliyim. Akıllı bir insan bunları yapmaz. Yaptığımı yapmaz. Akıllı insan evinde oturur. Yani böyle Atlantik okyanuslarından geçip başka yerlere gitmez. Yani akıllı kadının hali bir başkadır. Benim gibi değildir. Bakın hala gidiyorum gördüğünüz gibi ve bu benim aslında tek kalacak uçağım da değil. Bundan sonra devamı var. Ama devamı ne zaman? Parmaktan sonra tabii ki heyecan yaratmadan olmaz bu işler. Evet, bakın hala gidiyorum. Sonunda bir yere varacağım inşallah. Vardığımda hep beraber göreceğiz yani. Aa bak, aha, vardım. Uçuşum 9.40'da başladığı için kahvaltı menüsü verdiler. Bu masadaki en güzel şey kesinlikle yoğurttu. Bir anda inişe geçtik. Hani sorabilirsiniz, neden biz şu anda iniş izliyoruz? İzlersiniz çünkü 12 saat geçmiş, uyuyamamışım. Köfte yedim, güzel de tadı ama çekecek unutmuşum ya. Ne yapayım yani, bu işlerde yeniyim kardeşim. Biraz sarsıntılı indik bu arada. Gösteriyorum. Ama çok güzel inişi böyle can canlı izledim. Kolombiya'dan herkese hola. Valla çok bir şey sormadılar. Zaten ben başka yere gideceğim için nerede kalacaksın falan da demediler. İlk izlenimlerim de bu şekilde. Dışarıda hava müthiş, görüntü çok iyiydi ya. Sizin görmediğiniz ama şurada kırmızılı bir hanımefendi var, yüce gönüllü. Ben Latam Havayolu şirketinden biletimi aldım gideceğim yer için. Oradaki hanımefendi bana bayağı yardımcı oldu. Ah bakın nereye gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi ben hava yolundan çıkmadan bir tane kahve deneyim dedim. Sonuçta Kolombiya kahvesi. Ne olabilir ki? Ben büyük bir şey zannediyordum. Bana şu küçücük şeyi 70 liraya sattılar. O kadar içime oturdu ki, bakın sanatsal bir çalışma yapmak istedim. Nereye gidersem o da benimle birlikte geliyor. Uçaklar kalkarken birlikte takıldık. Onu yaptık, bunu yaptık. Evet, şimdi sizlere biraz dış hatları göstereyim dedim. Kolombiya'nın Bogota şehrinden herkese devam ediyoruz. Ay benim bu seslendirme işim ne olacak? Ay Allah'ım, çok kötü yapıyorum bu işi. Ay gerçekten şu çocuk gibi hissediyorum. Ay yoruldum artık. Vallahi bekliyorum şimdi. Sıralar var bayağı. Ay burada biraz fragman verdim ama bekliyorum işte şu an uçağı. Latam. Fena değil. Evet. Yürüyorum. Yürüyorum. Tırı tırı, tırı tırı, tırı tırı. Bakın uçağa bindim. Bakın şimdi nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Bak bak. Ay gidemedim. Ay Lima. I'm going to Lima. 100 küsür dolar para ödüyorsun. 2,5 saatlik uçuş için ve sana bunu veriyorlar. Çok komik. Evet, burada biraz sanatsal çalışmaya çalıştım. Normalde aslında sanatsal bir tarafım var ama bu vloglarda gösteremiyorum maalesef. Her şeyi apaçık bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden havalimanının dışarısı çok güvenli olmadığını söylemişlerdi. Bu yüzden yürümek yerine Uber çağırmamı söylediler. Ben de Uber'i bekliyorum burada. Havalimanı dışı da bu şekilde. Evet, hostel olumlamaya geldik şu anda. Kokopeli hostelinde kaldım. Ben Lima şehrinde 2 tane Kokopeli hosteli var. Bu sahile yakın olan, Barranco'ya yakın olan. Barranco'da Lima'nın genellikle zengin insanların yaşadığı bir yer. Okyanusa kıyısı var ve her tarafta hani heyelan riski olan bir yer. Hani gerçekten Türkler gibiler maşallah. Güvenlik desem var. Ben hosteli çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Ama ilk kaldığım gün odamda böyle küf kokusu vardı. Biraz eski bir bina olduğu için. Ben yine de ricada bulundum. Odamı değiştirdiler. Daha güzel bir odada kalıyorum şu anda. Daha böyle kendine özel bir yataklı olan bir yerde kalmıştım. İçi gerçekten bayıldım. Yani her akşam da etkinlik var. Eğer Lima'ya gelirseniz Allah şiddetle tavsiye ederim yani. Ben çok beğendim. Hostelim ben sabah 9.30'da olan turuna katıldım. Free turuna. O free turda food tour olarak geçiyormuş. Bizi böyle yemek yerlerine falan götürdüler. Birçok yemek denedik. Birçok meyve denedik.
Ayrıca işte Peruluların yemek kültürünü öğrenmeye çalıştık burada. Şurada kuy denilen bir hayvan var mesela. Bakın şimdi göstereceğim. Burada bütün etler dışarıda kesiyor. Kuy dedikleri o fare gibi şeyler var ya, hayvanlar, işte onun etini falan da yiyorlar. Burada onu gösteriyorum. Yani ben buradayken yemin ediyorum hem kokudan hem de şu gördüklerimden dolayı vejetaryen olmak istedim bir kere daha. Ay ya sevmiyorum ben eti galiba ya. Neyse hosteldekilerle falan da böyle geziyoruz ya, kelle koymuşlar ama yani böyle mi konur hacım? Ne bileyim, değişik işte kültürleri falan. Ay, İnsanlar çok tatlı aslında ama İspanyolca bilmeniz lazım. Yani bu yerleri gezecekseniz Güney Amerika'da kesinlikle İspanyolca bilmeniz lazım. İspanyolca bilmeden olmuyor. Çünkü herkes İspanyolca konuşuyor. Şu grupta gerçekten özendiğim bir nokta var bu arada. Şu grupta bir sürü genç var. Benden çok daha gençler. Ve hepsi üç dört tane dil konuşabiliyorlar. İspanyolca, Fransızca, işte ne bileyim İngilizce zaten şakır şakır konuşuyorlar. Bir de kendileri başka bir memleketliyse oraları konuşuyorlar. Aşırı özendim ya. Evet, yine etler böyle gördüğünüz gibi dışarıda. Tavukları başıyla birlikte koymuşlar. Yeniden vejetaryenlik yükleniyor bana. Keleler bilmem neler falan her şey var. Bütün etler dışarıda. Bir arka tarafında da balık reyonu var. Limanın en meşhur yemeği çevia. Şurada bakın reklamı falan da var. Çevia da evet, bu vejetaryen çevia. İçerisinde patates var, fasulye var, pirinç var. Biz de bu normal asıl meşhur olan çeviayı denedik. Onlar işte balığı limonla birlikte pişiriyorlar. Ha, çok benlik değildi. Böyle yeşilliklerin falan satıldığı, işte hani hem böyle yüksek yerlerde iyi gelecek hem onların geleneksel yemekleri için ya nasıl anlatsam, işte böyle bizim aktarlar gibi ya. Aynen bizim aktarlar gibi böyle yerleri var, onları falan satıyorlar. Bize bunlar walnutlar. Bize mesela bunları anlatan kadın onlara da tanıttı, işte hani bir erkekler için iyi gelen, kadınlar için iyi gelen. Hep böyle küçük küçük büfeler var. Oralarda insanlar yemek yiyor. Burada gör. The ritual, for example, if you want to do it, is similar to the ayahuasca, but the ayahuasca is less strong. Do you know what is ayahuasca, right? The ayahuasca is less strong than that? No, no, this one is less Okay. strong than the ayahuasca. Yeah, okay. Yes, because the ayahuasca is extreme. Is for example, in the jungle of Peru, or, for example, in Iquitos is famous. In Cusco also is the ritual that you can do it there, and also you drink a beverage based on hallucinogenic plants, ayahuasca, chacruna, San Pedro, and also you drink and you fly. You know? So I Just two? yes, just two. Oh, sorry. It's just Oh, for like for the we have to put up. Is that where your parents are from? Oh. No, it's not the Europe. Oh, it is the bunny right now, isn't it? Yeah, bunny, yeah. The dragon. Dragon is here. Remember there's like bunnies. A snake. Ben ve iki Amerikalı kankam ile birlikte şehri keşfetmeye başladık. Şimdi göreceksiniz ilk kankamı. Evet, kim burada? Linda da burada. Linda'nın da bugün doğum günüymüş. Ya gerçekten şaşırdık. Birthday girl. Turdaki kadının önerisi üzerine Grand Hotel Bolivar'dı sanırım adı. O otelde çok iyi pisco sour yapılıyormuş. En iyi pisco sour burada olduğunu söylediler. Lima'nın, yani Peru'nun özel içkisi. Onu denemek için biz de otele geldik. Otel zaten gördüğünüz gibi bayağı şaşalı. İşte burada deniyoruz. Manzaramız da bu şekildeydi. Bu teyze neden bakıyor anlamadım.
Otelden sonrasında size gösterdiğimiz bu meydana geldik. Bunun öncesinde ben para çevirdim. Havalimanlarında para çevirmemenizi öneririm. Şehir merkezinde çok daha yüksek kur ile paranızı çevirebilirsiniz. Bu ana meydanda şehrin merkezi değil ama klasik İspanyol havası, ortada bir heykel, geniş bir alan ve önemli binalarla çevrelenmiş bir alandı. Az önce sizlere Peru sokaklarını incelemeniz için paylaştığım videoda aslında ben ve arkadaşım Larco Müzesi'ne doğru yolculuk yapıyorduk. Larco Müzesi de Rafael Larco Herrera adında bir arkeolojist, aslında bir koleksiyonerin oluşturduğu bir müze. Peru'nun 5000 yıllık Kolomb öncesi tarihine kapsamlı bir bakış için oluşturulmuş. Ve 45.000 parçadan oluşan bu müzede aslında bu sürecin kronolojik bir şekilde yani kronolojik bir şekilde gözlemlemeniz için oluşturulmuş. Çok güzel bir bahçesi var. Burada gördüğünüz çanaklar böyle tavan gerçekten çok yüksekti ve bütün tavanları kaplayacak kadar çanak bulunmuş. Gerçekten çok etkileyiciydi ve çok değişik figürlerde, çanaklarda söz konusuydu. Eğer bir gün Lima'ya yolunuz düşerse şiddetle bu müzeye gitmenizi tavsiye ederim. Bu arada müzenin bir alt katında da erotik temalı bir çömlek galerisi de bulunmakta. Yani oldukça değişik bir sergiydi. Hani denk gelirseniz bir alt katında da görmenizi tavsiye ederim. Ek olarak burada da bir kafesi bulunmakta. Çok gerçekten çok güzel düzenlemişlerdi içerisini. Genel bir kişi için 40 sole giriş ücreti ödüyorsunuz. Öğrenci kartınız varsa eğer yanınızda, dili fark etmez. Öğrenci belgenizi gösterirseniz 24 sol ödüyorsunuz. 60 ve üzeri yaşındaysanız 30 sol, 8 yaşına kadar çocuklara da ücretsiz bir şekilde müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Biletleri online veya girişten alabilirsiniz. Biz girişten aldık. Çok da yani büyük bir sıra vesaire yoktu. Orada herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Müzenin çıkışında da küçük bir hediyelik dükkan var. Müzenin kapısının dışında. Denk gelirseniz oradan da kendinize güzel şeyler alabilirsiniz. Müze gerçekten hani bitmek bilmedi. Çok doyurucuydu. Ben gerçekten çok beğendim. Gördüğünüz gibi bir sürü ürün var. Ve ilk başta aslında gösterdiğim o taçlar eski dönemde Perulu insanların kafasında taktığı, önemli insanların taktığı taçlardı. Ve insanlar onlarla geziyorlarmış. O küpelerle, o kolyelerle. Çok güzel altın işlemeli kolyeler, bileklikler. Yani gerçekten muazzam bir müzeydi. Eğer yani gerçekten bir gün Lima'ya düşerse yolunuz, şiddetle bu müzeye gitmenizi tavsiye ederim. Para pa para pa pa. Evet, geldik market yorumlamaya. Her Türk gezgininin yaptığı gibi bir marketimizi yorumluyoruz. Şimdi burada ben sütü gösteriyorum. Süt diyorum, bak hep böyle bu sütleri burada satıyorlar. Şimdi bu süt ne kadardı ya bu süt? Bakayım, süt 8 solmuş. 8 sol 70 TL. Şimdi bir sol 8,71 TL'ye denk geldiğini düşünün. Burada yoğurt vardı. Yoğurt 165 TL'ye denk geliyor. Bak 18 sol. Ondan sonra biraz daha ilerledim ben. Burada çok fazla bir şey çekemedim. Bir de bunları sinematik çekmişim. Ne akla hizmet. Burada diskulp ediyorum. Şimdi ilerliyorum. Burada tabii ki de et reyonları falan var. Bunları geçtim. Et reyonuna geleceğim. Bu arada markette çok temizdi. Et de
bu arkadaşın kilosu 46,65 demişim ya. Bu 400 gram et 130 liraya denk geliyormuş. Burada domuzlar vesaire falan vardı. Onları geçiyorum. Biz yemiyoruz zaten. Yani ne olabilir bilemiyorum. O gitsin kendisi baksın. Burada et var. Bu etin fiyatını mı ben öyle söyledim ya? Şimdi karne et demek. Bunu böyle gösteriyorum. Şimdi şurada aynen bu 400 gram 14,78. Bunun fiyatı 130 TL'ye. Az önce gösterdiğim o et 57,90 olan 57,90 sol olan da 504,24 TL'ye denk geliyormuş. Bakın burada yumurta var 15'te 14 sol. 14 solda 126 TL'ye denk geliyor. Burada papayanın ücretini almamışım. Ucuzdu bu. 1,5 mu solmuş. Burada da işte meyveler vesaire var. Mesela 13 sol diyor. 13 sol 100 küsür lira gibi bir şey olacak. İşte bunlar biraz böyle uygunumsu gibi. Sonra alkoller için ayrı bir yer yapmışlardı. Bu alkoller olduğu yere girdim ben. O en başta gördüğünüz 53 solün tutarı 2 tane paket alırsanız 462 TL'ye yapıyor. Burada ne? Ben burada hesaplama yapıyorum. 18 sol 156 TL'ye denk geliyor. 6 tane olduğunu düşünün. Bir tanesi 26 TL'ye denk geliyor. Yani 30 bile değil yani daha ucuzmuş. Onu söyleyeyim sizlere. Burada böyle fiyatlarını gösteriyorum. Evet arkadaşlar kendiniz bakarak durdurup bakarak da gözlemleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir sol 8,71 TL'ye denk geliyor. Dolara da baktığımız zaman 3,77 idi. 1 dolar 3,77 sole denk geliyor. Artık siz kazancınıza göre burada ücretlendirmeyi kendiniz yaparsınız. Hangi alkoller biraz uygun gibi geldi bana. Ama ben fiyat skalasını Türkiye'de de pek bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Sanırım şu arkadaki şarapları da bir mahzen gibi bir yere yapmışlar. Orada bekletiyorlar. İnanın hiçbir fikrim yok. Sadece size göstermek için buradayım. Yorumlamayı da fark ettiyseniz çok iyi yapamadım zaten. Benim ilk vlogum da burada sona erecek. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunların devamı gelecektir yakında. Hoşçakalın.